Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerinizin bol bol çiçek dalı açabilmesi için çok önemli püf noktalardan bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere orkideler yılda 2 kere çiçek açar. Bir ilkbahar ayında, diğeri de sonbahar. Şu anda ilkbahar ayındayız ve orkideler için çiçek açmanın tam zamanı. Orkidelerin çiçek açması için yapmamız gereken ilk işlemden hemen başlayalım. Hiç çiçek açmayan orkidelerin yeniden çiçek açmasını kolaylaştırmak için bugün aloe vera kullanacağım. Aloe vera bitkisi çok değerli bir bitki. Bu yüzden bitkinizi keserken lütfen dipten kesmeye çalışın. Jeli boşuna akmasın. Çünkü yaprağını yarıdan keserseniz o yerden tekrar büyümez. Ben bakın en dipten ve özellikle içi dolu olan bir yaprağını kesiyorum. Ve bunu bütün orkidelerimde bugün kullanacağım. Aloe vera yaprağının içerisi jel dolu ve bu jeli biz şimdi çiçeklerimiz için nasıl bir gübre hazırlayabiliriz sizlere göstereceğim. Bakın şöyle sıktığım zaman sarı bir su çıkıyor. Bu sarı suyu öncelikle kullanmadan önce bu şekilde akmasına yardımcı olun. Bir peçete üzerine koyabilirsiniz. 1 saat bekletirseniz içerisindeki bu sarı sıvı zaten akacaktır. 1 saat beklettim ve içindeki sarı su aktı. Şimdi bunu parçalara ayırıyorum. Bakın kestiğiniz zaman bu şekilde bir jel var ve bu jel inanılmaz bitkiler için çok faydalı. Biliyorsunuz ki aloe vera jelinin içerisinde özellikle A, C, E vitaminleri, folik asit, B1, B2, B3 vitaminleri, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko ve birçok vitamin var. Ve bunlar insanlara faydalı olduğu gibi çiçeklere de inanılmaz faydalı. Bu şekilde dilimlediğim aloe veralarımı şimdi bir robotun içerisine koyuyorum. Sizler isterseniz blenderdan da geçirebilirsiniz. Üzerine de 1 su bardağı arıtma suyu koydum. Daha kolay çekilebilmesi için su koyuyorum. Kapağını kapatıp iyice püre haline gelinceye kadar çekeceğim. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz bana destek olmak için hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone olursanız ve videomu çevrenizde de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi kapağını açıyorum. Bakın gördüğünüz üzere bu şekilde çekildim. Şimdi daha yakından göstereceğim. Burada dikkat etmeniz gereken aloe verayı mutlaka süzmeniz gerekiyor. Herhangi bir sıvı bitki besinini orkidelerinize kullandığınız zaman direkt kullanmayın. İçerisindeki püre eğer köklere yapışırsa küflenip orkide köklerinin çürümesine sebep olur. Bu yüzden yaptığınız bütün gübrelerde bu şekilde süzün ve posasını ayırıp sadece suyunu verin orkidelerinize ya da diğer çiçeklerinize. Bakın bu gördüğünüz posa ve bitki köküne yapışmaması gerekiyor. Evet, bunun yoğun bir kıvam olduğu için 1 litre su ile bunu açıyoruz. 1 litre suyun içerisine 1 su bardağı aloe vera koydum. Bakın bu şekilde ve şimdi bunu 2 çeşit kullanabiliriz. İsterseniz bu şekilde sıvı olarak verebilirsiniz. Ya da isterseniz aloe vera'yı özellikle bitkileriniz için bu şekilde buz kalıplarına koyup İyice dondurup daha sonra bunları orkidelerinizde kullanabilirsiniz. Özellikle vermiş olduğunuz sıvı bitki besinleri fazla geldiği zaman atmak yerine bu şekilde bir buz kabına koyup dondurup daha sonra orkidelerinize verebilirsiniz. Evet, şimdi donması için buzluğa koyacağım. Orkidelere gübre vermeden önce dikkat etmemiz gereken en önemli püf nokta orkidenizin sulama zamanı. Orkideyi sularken herhangi bir güne ya da haftaya göre sulama yapmıyoruz. Orkidenin köklerine bakarak su vermemiz gerekiyor. Gerek gübre vermeden önce gerekse normal su vermeden önce orkidenin suya ihtiyacının olup olmadığını anlamak için köklerine bakmanız gerekiyor. Eğer orkidenin kökleri bu şekilde yeşil görünüyorsa orkideye su vermeyin. Bu orkidenin su ihtiyacının olmadığını gösteriyor. Eğer kökleri böyle olduğu halde tekrar sulama yaparsanız orkidenin köklerinin çürümesine sebep olursunuz. Fazla sulama orkideleri öldürür, kökleri çürür, yaprakları sararmaya ve çiçek
çiçekleri dökülmeye başlar. Bu yüzden su vermeden önce mutlaka köklerini kontrol edin. Hava kökleri her zaman gridir. Hava köklerine bakarak değil, saksı dışından görünen köklere bakarak vermeniz gerekiyor. Eğer saksı dışından kök rengi bu şekilde beyaz ve gri ise bu orkidenin suya ihtiyacı var demektir ve orkideye su vermeniz gerekiyor. Her bir orkide için yarım su bardağı kadar su miktarı yeterlidir. Hemen sizlerle beraber orkidelerimize yeniden coşturacak, bol bol çiçek açmasını sağlayacak sıvı bitki besinimizi verelim. Özellikle sıvı bitki besinlerini orkidelere en fazla 5 yemek kaşığı verin. Ben göz kararı koyuyorum. Ama sizler ölçü olarak 5 yemek kaşığı kadar vermeniz idealdir. Bu tarz sıvı bitki besinlerini asla çok fazla vermeyin. Ve bu tarz sıvı bitki besinlerinin en sık aralığı 20 günde bir olmalı. Mutlaka 20 günde bir orkidelerinizin bir gübreye ihtiyacı vardır. Bunu tabii evde kendiniz benim yaptığım gibi sıvı bitki besinleri ile yapıp verebilirsiniz ve sürekli bunu değiştirebilirsiniz. Evet, orkidelerimizin çiçek açması için bu çok destekleyecektir. Diğer önemli püf nokta ise orkidelerinizin sıvı bitki besinlerine ihtiyaç olduğu kadar mutlaka bol ışık ve güneşe de ihtiyacı vardır. Sabah ya da ikindi güneşini kısa süreliğine alan orkideler bol bol çiçek açar. Yeteri kadar ışık alan orkideler bol bol kök verir ve bol bol yaprak çıkarır. Bu sıvı bitki besinleri de onu destekler. Hiçbir sıvı bitki besini tek başına yeterli değildir. Dördüncü önemli püf nokta, orkide yapraklarının canlı, parlak ve sağlıklı olabilmesi için ayda bir kere limon ya da nem yağı ile yaprakları dezenfekte etmelisiniz. Yaprakları sağlıklı olan bir orkide bol bol yeni çiçekler açar ve yeni kökler çıkarır. Böylelikle sinek, böceklerden de uzaklaştırmış oluruz. Bu anlattığım püf noktalara dikkat ederseniz ilkbahar ayında orkideleriniz bu şekilde bol bol yeni çiçek dalları çıkarır ve bir orkide birden fazla çiçek dalı çıkarabilir. Bazen 5, bazen 6 tane çiçek dalı bile çıkarabilir. Bu orkidenizin tamamen sağlıklı olmasına bağlı. Umarım bu anlattığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Videolarımdan haberdar olmak için sağ köşedeki zil sesini de açık konuma getirirseniz bütün bildirimlerden haberiniz olur. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.